Evet arkadaşlar, şimdi de Wireshark üstünde, TrackMe platformu üstündeki lab'ı birlikte yapacağız. Çok önemli sorular var burada Man in the Middle anlamak için. Man in the Middle lab'ını gerçekleştiriyor olacağız. Öncelikle Man in the Middle detection yapabilmek için tespiti bir pcap dosyası içerisinde ARP duplicate address detected veya ARP duplicate address frame filtrelemelerini kullanıyoruz arkadaşlar biz ve evet, burada bir Man in the Middle hata varmış. Diğer tespit yöntemlerimizden bir tanesi ise Analyze bölümünde Expert Information. Ve burada Duplicate IP Address Configured bölümünde eğer burada duplicate adres görüyorsak, yani 1.1 makinesi B4, 1.12 makinesi B4 olarak görüyorsak saldırgan B4 makinesinde amacı 1.1 ile 1.12 arasına girmek. Yani 1.1'i de genellikle default gateway olduğu için, yani internete çıkış noktası olduğu için, 1.12'de local area network'teki bir IP, bir workstation olduğu için ikisinin arasına girmesi demek 1.12 makinesinin internete çıkışını, internetten kendisine gelen trafiği man in the middle yaparak analiz ediyor demek arkadaşlar. Zaten biz burada ARP araması yaptığımızda zaten şunu göreceğiz. Bakınız, biri manipüle etmeye çalışıyor. 1.12'yi manipüle etmeye çalışıyor. Yaptığı şey 1.1 ile 1.12'ye spoof paketi göndermek. Yani 1.1 makinesi, yani default gateway'in MAC adres tablosunu değiştirmek. 1.12'nin de aynı şekilde MAC adres tablosunu değiştirmek. Her ikisinin de arkadaşlar tam tersi olarak, yani 1.1 makinesinin MAC adres tablosunda aynen şöyle yazıyor. 1.12'nin MAC adresi B4. 1.12'nin MAC adres tablosunda ise 1.1'in MAC adresi B4 yazıyor. Bunu yapan saldırganın IP adresi neymiş? 1.25'miş. Şimdi gelelim arkadaşlar buradaki karşımıza çıkacak sorular. Yani ilk sorumuz, kaç tane ARP request paketi kötüye kullanılıyor? Yani craft ediliyor diyor. Bizim buradaki temel sorumuz duplicate address detected'da ben 138 tane burada açıkçası duplikasyon olduğunu gördüm. Saldırganı B4 olarak tespit ettim. O zaman şöyle bir analiz yapmam lazım. Saldırgan B4, değil mi? Burada baktığımız zaman B4 olanı seçeceğim. Bakınız, F4'e gidiyordum. B4 olanı seçeceğim. Selected olarak Ethernet adresi B4 arkadaşlar. Bir de burada ARP'ta request iletecek. Yani reply cevaptır. Request'i 1 olan, yani op kodu 1 olanla birlikte toplam kaç tane paket var? Buna bakacağız. Birinci soru bizden bunu istiyor arkadaşlar. Yani op kodu 1 olan, Ethernet adresi B4 olan, tabi buradaki hatamız şu arkadaşlar, source'u B4 olan yapacağız. Dolayısıyla şu tarafta bir hatamız var. Hızlıca düzeltelim. Çünkü soru bize saldırgan kaç tane craft etti diye soruyor. O zaman source noktasında B4 çıkacak arkadaşlar. O zaman ben source'u şu şekilde unselected olarak ifade ettiğimde karşıma toplam 284 tane craft edilmiş ARP request paketi var saldırgan tarafından diyorum. Diğer soru, kaç tane HTTP paketi saldırgan tarafından alınmıştır diyor. Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Onda da HTTP önce filtreliyorum. Daha sonra Ethernet adresini ne olarak seçecektim? B4 olarak seçeceğim. O zaman Ethernet adresi de B4 olarak seçtiğim zaman and selected'da karşıma çıkan sorunun cevabı 90 olarak işaretliyorum. Buralar kolay sorular arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz da bizim için özellikle Man in the Middle'ın gerçekten neler yapabileceği ile alakalı bir konu. Ve ben burada HTTP B4 yapısında açıkçası HTTP'nin get isteklerinin, get'e karşılık 200 OK geldiğini, işte stil imaj dosyasını istediğimi, buna karşı 200 OK döndüğünü görebiliyorum. Ama burada belli noktalarda post var. Zaten amacım neydi? 1.12 makinesiyle internet tarafındaki başka makine arasındaki trafiği yakalayabilmekti arkadaşlar. Şimdi soru şu: kaç tane username password entry'si var? Şimdi bunu bulmanın birkaç yöntemi var arkadaşlar. Birincisi post metodu arkadaşlar. Burada post metodunu nasıl sorguluyorduk biz? Bakınız, karşıya bir kullanıcı adı, bir açıkçası password
bir form bazlı bir süreç varsa HTTP request metodun post olanlarını çıkart derim ben. Şimdi burada çıkarttığımızda karşımıza gelecek bakınız user info, secured new user, user info, command php gibi sayfalar var. Soru şu arkadaşlar, kaç tane username password entry'si var? Ve ben aşağı doğru geldiğimde HTTP tarafına bakınız post metodunun form URL'ine geldiğim zaman bu arada form URL encoded'tır bunun adı ve bunun içerisinde username password bakınız bir tane burada var. Böyle yukarıdan aşağı geldiğim zaman bunları şöyle normal kapattığım anda username test, password test 1 arkadaşlar. Tek tek bunu sayıyorum. Username password var mı? Yok. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Username password var mı? Burada yok. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Username password var mı? Burada username password yapısı mı? Aslında değil. Bu dinamik olarak oluşturulan işte password ikinci kez yaz. Bunu da sayabilirsiniz sorunun içerisinde ama bizden aslında istediği şey username password çifti. Yani uname password çiftinden bahsediyor. Kaç tane diye. Onu da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bunu böyle bir şekilde çekiyorum. Bakalım nasıl bir yapı oluşacak. Bakınız URL encoded form. O zaman ben bunun içerisinde hatta şurayı da silsem bunun içerisinde matches case sensitive değil arkadaşlar. Küçük yazacağım ama aradığı keywords'ler case sensitive değil. Burada mesela uname parametresi kaç tane var? Mesela bunu çok rahat görebilirim. Uname olarak 2, 4, 6, 7 tane var. Password olarak kaç tane var? Bunların içerisinde mesela aşağı geldiğimde password var. Bunun içerisinde password var. Bunun içerisinde upass var. Bunu sayıp saymama konusunda kararsızım. Onun dışında user info php'de uname ve password konusunda bakarsanız 2, 4, 5 ve 6 tane. Yani user info php'lere giden sayıyı soruyoruz. Ve dolayısıyla ben burada 6 tane uname password'ünü ele geçiriyorum. Bizden sorunun istediğinin cevabı arkadaşlar 6. Şimdi diğer konu HTTP tarafında bakınız şurada benim post metodunda kullandığım bir de get metoduna bakmamız lazım. Yani şöyle HTTP trafiğini bir açalım. Bakınız HTTP trafiğini bir açalım. HTTP trafiğinin içerisinde şu get metoduna geldiğimizde bu get metodunu şöyle aşağıya geldiğimde bakınız arkadaşlar bir hostla karşılaşıyorum. test.php vulnerability.com diye. O zaman ben bu host'u seçebilirim arkadaşlar. Selected diyerek. Ve bu web sitesiyle yapılan tüm trafiği karşıma dökebilirim. Ve post metodunda ben evet 6 tane parola ele geçirdim ve orada kaç tane parola ele geçirildi sorusunu çok rahat cevapladım. Şimdi diğer soru bakınız arkadaşlar client 986'nın parolası. O zaman geliyorum gene HTTP gene başa dönüyorum. Ben pratiği daha da rahat yapalım diye post metoduna geldim. Post metodunun içerisinde burada bir form var değil mi? Uname. O zaman ben uname'i şöyle seçsem arkadaşlar. Bakınız olacak mı? Birlikte bakalım. Bakınız zorlaştı değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapacağız? Bakınız sağ klik veya bunu tutuyorum. Bunu tutuyorum. Select tutuyorum. Yani URL encoded form'un içerisinde gene matches diyorum. Bakınız client 986'yı soruyor bana. Bakınız 986'nın neyini soruyor arkadaşlar? Parolasını soruyor. Ve ben o zaman formu açtığım anda client not there ünlem şekli işaretleyebilirim. Burada contains'i kullanabilirsiniz. Ama burada dikkat edeceğiniz şey contains yani içermek ilinde. Dikkat edeceğiniz şey küçük harfle yazdığınızda bakınız burada clients şöyle aşağı inelim. Arkadaşlar client 986'yı buluyor. Ama bizden istediği bakınız büyük client. Aslında ikisi bunların farklı. Yani contains küçük harf ve büyük harfi sadece buluyor. Bakınız bulmadı. Yani contains fiili case sensitive olduğu için doğru yazmak zorundasınız. Büyük veya küçük. O yüzden genellikle ben matches'ı kullanıyorum. Bakınız küçük de olsa büyük de olsa bu çıkıyor.
Diğer soru ise Client 354'ün command'ini soruyor arkadaşlar. Client 354'ün command'ini soruyor. Yani yorumu ne diyor? Bakınız Client 354'ün command'i de nice work'muş. Evet, şu an biz man in the middle trafiğini analiz ettik ve HTTP trafiğini saldırgan 25 numaralı makine yani B4 sonu B4 ile biten MAC adresiyle analiz ettiğini ve burada kullanıcı adı, parola gibi detayları çok rahat sinfettiğimizi gördük. Aynısını daha önceki videolarımda özellikle TLS tarafında bizim TLS decryption yaptığımız noktada da yapıp TLS trafiklerinde de username, password süreçlerini bu şekilde takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.